Hoş geliyorsunuz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Dr. Porges, Stephen Porges'ı karşılamak üzere. Biraz önce kendisiyle bir sohbet yaptık. Hiç bu kadar yani evde gibi hissetme duygusunu bu kadar ünlü bir ve değerli bir kişiyle hissetmemiştim. Steve deyin bana lütfen, aradaki mesafeyi azaltmak önemli olan dedi. Haddimi aşmamak adına, yani Steve diyeceğim ama sizden de özür diliyorum. Neden diyorsunuz bundan dolayı. Herkese hoş geldin demek istiyorum ilk başta. Bu akşam burada hep beraber olabilmek gerçekten çok değerli. Sizlere mevcudiyetiniz için buradaki alanda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tam da bu mevcudiyeti hissedebilmek adına, eğer müsaitseniz ya da birazdan müsait olabilirseniz, birlikteliğimizden de güç almak adına hepimizi açık kameralar ile bu alana davet etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Stephen Porges, Dr. Stephen Porges, sosyal ilişkilenme modelinin ve Polivagal Teori'nin de kurucusu. Dolayısıyla onunla göz temasında yüz yüze bakıyor olmamız bizler için de onun için de çok değerli olacak. Bu webinarda kayıt alacağız. Daha sonra da sizlerle paylaşacağız. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Sorularınız olursa da chat'e de yazabilirsiniz. Biz birkaç soru almıştık. Onlarla Dr. Porges'la başlayacağız. Daha sonra zaman ölçüsünde sizden gelen sorulara da alan açmaya çalışacağız. Bu zor günlerde birlikte olmanın gücüne gerçekten inanıyoruz ve bu anlamda bizimle olduğu için Dr. Porges'a gerçekten çok içten teşekkür ediyorum hepimiz adına. Polivagal teori travma alanında yeni akım sinir bilim teorilerinde ilk akla gelen isim Dr. Porges. Aynı zamanda somatik deneyimlemenin kurucusu Peter Levine ile de birlikte çalışmaları var uzun süredir. Bazen de beraber eğitimler veriyorlar. Bu akşam bizimle kriz durumlarında birlikte düzenleme, koregülasyon konusundaki görüşlerini paylaşmayı amaçlıyor Dr. Porges. Ve bu zorlu dönemde bu görüşlerin bize rehberlik etmesini diliyorum. Şimdi sözü biraz da İlknur'a vereceğim. Dr. Porges'in geçmişinden de bir bahsetmesini rica edeceğim kendisinden. Sonra da alanı bağlanmalarla devam ederken Dr. Porges'e bırakmak istiyoruz. İlknur. Ben de hoş geldiniz diyorum herkese ve Dr. Porges'a da gerçekten bize söylediğinde bana Steve deyin, bu önemli ve bunu önemsediğini gördüğünde böyle söyleyebilecek miyim oldum. Kendi tezimde de çokça referans verdiğim birisiyle şu an burada olmak ve bizi böyle bir zorlu zamanda destekliyor olduğunu bilmek gerçekten ayrıca iyi geliyor, destekliyor gerçekten. Kendisi Polivagal Teori'yi 1994 yılında ortaya koymuş ve güvenli hissetme ile davranış ve iletişim örüntüleri arasında sinir sistemi üzerinden bir ilişki kurmuştur. Ve bu Polivagal Teori ile özellikle travma alanında beden odaklı yaklaşımların etkinliğini artırmayı destek olmuş. Fakat son yıllarda Polivagal Teori travma alanından da öteye uzandı ve sağlık alanı başta olmak üzere farklı disiplinlerce de kullanılmaya başlandı. Psikiyatri profesörü olan Dr. Porges, Amerika'nın önde gelen araştırma derneklerinin başkanlığını yapmış ve geliştirdiği Polivagal teoriyle uluslararası birçok ödüle layık görülmüştür. 400'den fazla akademik makalesi ve 10 kitabı bulunuyor ve 2 tanesi de Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarının. Bu kitap isimlerini de chat'e koyabiliriz, Türkçe'de bulunan kitaplarını. Bugün burada
buluşmamızı destekleyen Polivagal Enstitüsü'ne, bu buluşmayı mümkün kılan Doktor Sonya Gomez'e, somatik deneyimleme ileri düzey eğitmenimiz Doktor Sonya Gomez'e çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri destek için de çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda çevirmenimiz Halil İbanoğlu ve Zoom yöneticimiz Fatih Batal ve Zoom ve organizasyon ekibine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şimdi sorularınız olursa bir yandan chat'e yazabilirsiniz. Ekibimiz soruları derlemeye çalışacak. Biz de sohbet şeklinde geçmesi adına hani bu soruları bir kısmını öngörerek hazırladık. Kalan zaman ölçüsünde de Dr. Porges'e ileteceğiz. Yes, thank you for being patient. And the stage is yours. Well, thank you very much for having me here. Çok teşekkürler beni bugün aranıza kabul ettiğiniz için. So there are a couple important points to start with. I am here because my heart reaches out to the people in Turkey and Syria. And I'm also here because I think it's important for people to understand their own body's reactions. Bu bir kere başlamadan önce birkaç önemli şeyi söylemek isterim, belirtmek isterim. Bugün buradayım çünkü kalbim zaten oralara kadar uzanıyor. Türkiye'ye, Suriye'ye kadar uzanıyor. İkinci olarak bu dönemde insanların bedenlerini ve bedenlerin reaksiyonlarını anlamaları çok önemli. For many people who work with traumatized individuals, they themselves have not experienced trauma. Çünkü travmatize bireylerle çalışan pek çok kişinin kendisi travma yaşamamış olabiliyor. So the trauma experience is basically it's not in their body, it's in their head as they look at others. O yüzden travma deneyimine bakarken diğerlerinde bunu daha ziyade zihinde bir yerden bakıyorlar, bedenlerinde bir yerden değil. But in this situation, many of the therapists are experiencing trauma. Ama bu durum söz konusu olduğunda, şu anki durum söz konusu olduğunda terapistlerin de çoğu travma yaşıyor. And I felt and I feel that this is an important point to start off with, and that is about how do the therapists feel. O yüzden ben bu akşam başlarken buna değinerek başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz terapistler ne alemdeyiz? So now I'll ask my host what questions they would like me to try to answer, and I'll be very pleased to answer anything they ask me. Peki şimdi ev sahibimizden bana yönlendireceği soruları duymak isterim ve soracakları her soruya da mutlulukla cevap vermek isterim. Steve, Dr. Porges, Steve. We have quite a number of questions, but the issue of, how to think of your theory and implementation of it in a time of crisis becomes very important for us, especially in the magnitude of this crisis. Yeah. And also there is the issue of all country being affected and the helpers already getting some burnout, some extra activation things. So we are open for your views on this, if you may share with us. Sayın Porges, bayağı bir sorumuz var ama öncelikle şundan başlamak isteriz. Teorinizi bu kriz ortamında ve içinde bulunan bu kriz bağlamında uygulaması açısından, kullanımı açısından neler söyleyebilirsiniz? Çünkü bütün ülke etkilenmiş vaziyette. Krize yardıma gidenler etkilenmiş vaziyette. Bir tükenmişlik görünmek üzere. Aktivasyonları çok yükselmiş vaziyette. Polivagal teoriyi böylesi bir ortamda kullanmakla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Well, the first point is to acknowledge and be aware of your own body's response. Öncelikle kendi bedeninizin verdiği yanıtın farkında olabilmek ve bunu kabullenmek gerekir. Being aware of it is not trying to build a narrative of why you feel a certain way. Bir şeyin farkında olmak demek, neden böyle hissettiğinize dair bir anlatı ortaya koymak anlamına gelmez. If you start to build the narrative, you'll be stuck in, I guess, what SE calls the vortex. You get pulled into a true experience of trauma.
Çünkü neden böyle hissettiğinizin anlatısına girdiğiniz vakit, anlatımına girdiğiniz vakit sizin somatik deneyimleme terimiyle söylediğiniz o girdap kısmına çekilmiş oluyor ve gerçek anlamda travmanın girdabında duruluyor. If you acknowledge that your body is going to respond to threat cues, and that Diyelim, your job is merely to detect threat cues and not interpret them, then you're halfway there. eğer bedeninizin bir takım tehdit ipuçlarına yanıt verdiğini fark ediyorsanız, işte siz burada onların neler olduğuna bakıp onları anlatmak vesaire yerine ne olduklarını fark etme yoluna giderseniz yolun yarısını almış oluyorsunuz. The metaphor is to treat your body and the experiences it produces as being on a journey of curiosity. Şöyle bir benzetme kullanabilirsiniz. Bedeninize ve bedeninizin içerisinde olup biten deneyimleri sanki merakla çıktığınız bir yolculuğu izler gibi izleyebilirsiniz. Exploring the feelings without associating the feelings with despair and chaos and death. Burada bahsettiğim şey hisleri keşfetmek ama hisleri keşfederken o hislerden herhangi birini işte çaresizlikle, kaosla vesaire eşleştirmeden, ilişkilendirmeden keşfetmek. I'm not saying this is easy, but what I'm saying is that you don't want to be caught into associations with those bodily feelings. Bu kolay olacak demiyorum ama demeye çalıştığım şey şu: bedende hissettiğiniz bir şeylerin çağrışımlarına kendinizi kaptırmayın. So you step back and you acknowledge the bodily feelings and you honor them. Bir adım geri atmak lazım, bedensel bir takım hisleri görmek, kabul etmek ve onları onore etmek gerekiyor. And you honor those feelings as your evolutionary heritage. Bu duyguları onore etmeyi evrimsel mirasınız gereği yapıyorsunuz. That helps the species of being humans to survive. Bu çünkü türlerin, insanların hayatta kalımına yardımcı olan bir şey olmuştur. So you respect the reaction. Burada verilen reaksiyona saygı duymamız gerekiyor. And then you superimpose the compassion. Ve üzerine şefkati getirmek. And the compassion steps back from the feelings and says, what can I do to be supportive? Ve şefkat hislerden bir adım geri çekiliyor ve şunu söylüyor: destekleyebilmek için ne yapabilirim? So in a peculiar way, Polivagal Theory is saying our empathic responses are reflexive neuroception. Aslında tuhaf bir şekilde Polivagal teori bizim verdiğimiz bu empatik reaksiyonların aslında nöroseptif bir reaksiyon olduğunu söylüyor bize. We honor our ability to be empathic. Empatik olabilme yeteneğimizi onore etmemiz lazım. But if we're stuck in our empathic feelings, we can't be helpful. Ama empatik hislerimiz içerisinde takılıp kalırsak da diğerine yardımcı olmak mümkün olmuyor. So we then step back, and this is where compassion comes in. O vakit bir adım geriye atmak lazım. Burada da şefkat devreye giriyor. We are no longer feeling the pain. We are supporting the other person who is in pain. Artık bu noktada ızdırabı hissediyor değiliz. Sadece acının içindeki bu karşımızdaki insanın acısını destekliyoruz ve insanı destekliyoruz tutarak bu acıyı. So we, from a polyvagal perspective, we react, we feel, we evaluate those feelings, we honor them, and then we use our top-down memories, associations of positive support images to be helpful and supportive of others. Ne yapıyoruz Polivagal teoride? Bir kere reaksiyon veriyoruz, hissediyoruz, değerlendiriyoruz, onore ediyoruz. Ondan sonra bir adım geri çekilip tepeden aşağı gelen anılar, çağrışımlar, pozitif destek yolları boyunca desteğimizi veriyoruz. One thing what we all have learned on this journey of treating trauma, we've learned one very important point. Bu travma iyileştirme yolculuğunda hepimizin öğrendiği önemli bir nokta var. We do not want to mirror the pain of those that we want to help. Yardımcı olmak istediğimiz kişilerin acısını aynalamak istemiyoruz. But we want to witness it and respect it. Ona şahitlik etmek ve saygı duymak istiyoruz. And that is a great challenge, but that is our role.
Ve bu gerçekten büyük bir sınama ama bizim de rolümüz bu. Okay, so I'm ready for another. Was that? Yeterli olmuştur umarım. Varsa bir soru için daha hazırım. Dr. Porges, we have earthquakes still happening in the region. That's why you might maybe have seen us, looking at the screens. Yeah, it was something like this. So we are a bit still. It just happened, another earthquake. We just heard about it. There is a correspondence about it in the chat in the Hatay city, 6.4. So we are just happening. There is some, of course, upheaval about that. So we wanted that you know about this. Bu arada biz konuşurken de yine bir 6.4 şiddetinde bir artçı olmuş. Bunlar sete de yansıyor. Steve sen de farkında ol istedik. Chat'te de bunun akışı var. Durumumuz bu. Hala sallanmaya devam ediyor. Yeah. Our bodies are extremely sensitive to the vibrations of an earthquake. Bedenlerimiz bir depremin ortaya koyduğu sallanmaya çok duyarlıdır. Within Polivagal Theory, it's really neuroception. You have no choice. You respond to it. Polivagal teorisi içerisinde bu bir nörosepsiyon. Yani başka bir şansınız yok. Yanıt vermek zorundasınız. I experienced a very minor earthquake in California. Ben Kaliforniya'da çok küçük bir deprem yaşadım. It was in the fives. It wasn't anything major. Çok böyle büyük bir deprem değildi. But my body interpreted it as if something catastrophic was happening. Ama bedenimizin bunu yorumlama şekli sanki katastrofik bir şey, felaket bir şey olmuş gibidir. So we start off by understanding that this reaction is wired into our nervous system. O zaman şunu anlayarak başlamamız lazım. Verdiğimiz bu yanıtlar aslında sinir sistemimizin oluşumuyla alakalı. İçinde var olan bir yanıt. And we have to allow our body to react to it so it can resolve and calm down. O yüzden bedenimizin buna yanıt vermesine izin vermek lazım. Ondan sonra bunun çözümlenmesine ve sakinleşmesine alan açabilmek lazım. It's very similar to being in a war zone or having bombs dropped around you. Bir savaş alanında kişinin etrafına bombalar düşmesine benzer. The body is going to respond. Beden yanıt verecektir. And the only way to resolve it is with cues of safety, which happens to be the proximity and cues of others. Bunu çözümleyebilmenin yolu da emniyete dair, güvenliğe dair işaretleri görebilmek. Kendimiz ve çevremizle alakalı. So there's a part of the natural time course of the neuroceptive reaction to the threat cues. Tehdit ipuçlarına karşı nöroseptif reaksiyonların verilmesinin belli bir zaman akışı vardır. Belli bir akış içerisinde olur. By acknowledging that you're going to have a response, you allow your body to experience the response. Bununla alakalı bir yanıt vermeniz gerektiğini, yanıtın verilmesinin doğal olduğunu bilmek, kabullenmek, bedenin bu yanıtı vermesine izin vermek anlamına geliyor. And then you deal with self-care, which is really not self-care, it's co-regulation. Sonrasında öz bakımla ilgileniyorsunuz. Aslında öz düzenlemeyle, bakımla ilgileniyorsunuz. Ama buradaki öz bakım, kendine bakma aslında beraber regüle olma, beraber düzenlenme hali. It's talking to another, singing together, giving another a hug, or moving together. Birbiriyle konuşmak, birbirleriyle bir melodiyi beraber tekrar söylemek, beraber konuşmak. Bütün bunlar birlikte düzenleme, birlikte regüle olmanın örnekleri. I was doing a question and answer session in Ukraine. Ukrayna'da bir soru cevap etkinliğine katılmıştım. And the therapist had been in a bomb shelter and came out for the webinar. Ve böyle
burada bir sığınakta olan terapistler webinar için çıkmışlardı. And I asked them what they were doing in the bomb shelter. Oradaki sığınakta ne yapıyorsunuz diye sordum. They were singing. Şarkı söylüyorduk dediler. And I explained to them that singing is a exercise of the social engagement system. It's an exercise of calming. Şarkı söylemenin sosyal etkileşimin bir parçası olduğunu, ilişkilenmenin bir parçası olduğunu onlara anlattım ben de. So it creates proximity, slow exhalation, and literally stimulation of the oromotor cavity, which neurophysiologically calms us. Çünkü o yakınlık, o titreşim, o oral motor boşluktaki o hareket birbirimize yaklaştırıyor ve bizi sakinleştiren bir şey. So my discussion with them was really to confirm that their intuitions were the right thing to do. O yüzden onlarla yaptığımız sohbette şu ortaya çıktı. O bomba sığınaklarında aslında yaptıkları şey sezgisel olarak doğru şeydi. And you have similar incidences with earthquakes of what happens in following up the need to be with other people, the need to have predictability. And Depremler için de yes, aynı şey geçerli. Go ahead, please. And finally, the need to give up hypervigilance. So when you experience earthquakes, you get retuned to detect danger, threat cues. Depremler için de aynı şey geçerli. Burada da yeniden bir arada olma isteği, sakinleşebilme, tehdit algılarını yeniden alabilecek duruma gelebilme ihtiyacı oluşuyor. Yeah, and especially with our kids, what would you suggest for parents to do with their kids, with children, to bring safety? Yeah. Also, there is questions about it in the chat. Like there are some children and families in the region that are also in this seminar now, and they're experiencing anxiety. They have felt the vibrations or a little bit more, but and then they have difficulty calming their children and themselves, I think. So that will be really nice if you can give us some. Can I just interpret, Steve, up sorry. here? Bu arada çocuklarla alakalı da sorular geliyor, chat'e de geliyor. Deprem bölgesinde bulunan çocuklar var. Depremi hissetmiş, titreşimini hissetmiş olabilirler ama sakinleşmekte zorlanıyorlar. Burada ebeveynlere ne önerirsiniz Polivagal teori çerçevesinde? Çocuklara nasıl yaklaşmak lazım? Well, unfortunately, this earthquake has occurred before my trip to New Zealand. Ne yazık ki bu deprem benim Yeni Zelanda yapacağım seyahatten önce gerçekleşti. On Wednesday, I'm going to New Zealand to do a workshop and a conference in Christchurch. Çarşamba günü Yeni Zelanda'ya gideceğim ve oradaki Christ Kilisesi'nde bir çalışma yapacağım. About 5 years ago, most of Christchurch was destroyed in an earthquake. 5 yıl kadar önce Christchurch'un büyük bir kısmı depremde yıkıldı, yok oldu. And the trauma community in New Zealand has been trying to organize a meeting ever since. Yeni Zelanda'daki yerel örgüt orayla alakalı bir aktivite düzenlemeye çalışıyordu o zamandan bu tarafa. But the focal point, their motivation was because the children were having so many problems. Onları bir şeyler yapmaya motive eden en önemli etken de çocuklardı. Çünkü çocuklar çok etkilenmişti. I had been in internet and Zoom or Skype contact with the people there for 5 years, and finally we are going there. 5 yıldır onlarla internet üzerinden Skype'la, Zoom'la iletişimim devam ediyordu. Artık en nihayetinde onlara gideceğim. But many of the therapists, or some of the therapists there, have been using the acoustic intervention I developed. Oradaki terapistlerin pek çoğu geliştirdiğim akustik bir müdahale var. Onu kullandılar. Called the Safe and Sound Protocol, and integrating that with therapy. Safe and Sound dediğim bir protokol. Safe, emniyetli, sound, ses demek. İkisini bir arada birleştirdiğinizde İngilizce'de sağ salim anlamına gelir. Safe and Sound protokolünü terapiyle birleştirerek kullandılar. There's actually a best practices manual that has been drafted
by somatic experiencing therapists to integrate the safe and sound protocol into somatic experiencing. Aslında bununla alakalı en iyi uygulamaları içeren bir rehber de hazırlandı somatik deneyimleme terapistleri tarafından. Safe and Sound protokolünü somatik deneyimleme teknikleriyle birleştirmeye dair. And also the EMDR therapists have created best practices of integrating them as well. EMDR terapistleri de yine Safe and Sound'u EMDR pratikleriyle birleştirmeye dair bir protokol ortaya koydular. But the question really dealing with children, the Safe and Sound protocol is an acoustics system. You just put a headset on and it's an app, and it modulates the vocalizations. Safe and Sound protokolünde bir uygulama var. Kulaklık takıyor çocuklar. Burada sesler, titreşimler farklı alanlarda modüle oluyor, değişiklik gösteriyor. Yeah. And the modulated vocalizations is like a mother's lullaby. Buradaki modüle olan, değişen, inen, yükselen o vokalizasyon bir annenin ninnisine benziyor. And if you have a dog or a cat, you use a melodic voice as well. Eğer bir kediniz, bir köpeğiniz varsa onunla da melodik bir ses kullanırsınız, değil mi? I've received emails of people using it with their dogs and horses, and now I got one with rabbits. Hatta bana e-mailler geldi. Ben bunu köpeğimle de kullandım, atımla da kullandım diyenler oldu. Şimdi bir tane de tavşanlar için hazırladım. These animals had been traumatized and it calmed them down. Çünkü bu hayvanlar da travmatize olmuştu. Onları sakinleştirebilmek amaçlı. It has to do with the physics of the middle ear structures. Orta kulak yapılarının fiziğiyle alakalı bir şey buradaki vokalizasyon. All mammals have certain frequencies which within cue the nervous system that it's calm, it can be calm and safe. Bütün sinir sistemleri içerisinde öyle frekanslar var ki orta kulakta. Bu frekans alındığı vakit kişiye güvendesin ve eminsin sinyali veriyor. We did a study looking at mothers' voices and babies following the still face paradigm. Annelerin sesi üzerinde bir araştırma yaptık. Sessiz yüz paradigması üzerinden bebeklerin verdiği yanıtlar üzerinden yaptığımız bir çalışmaydı. The still face paradigm was developed by a good friend, Ed Tronick. Hareketsiz yüz paradigması iyi dostum Tronick tarafından geliştirilmiş bir paradigma. It's a paradigm in which the parent plays with the child. Bu paradigmada ebeveyn çocuğuyla oynuyor önce. Does this for 2 minutes and then freezes her face. It's the mother usually. Freezes her face. 2 dakika boyunca oynuyor. Ondan sonra genellikle anne oluyor bu kişi. Sonra yüzünü ifadesizleştiriyor. And the baby feels very uncomfortable when the face is not animated or moving. Artık yüz hareket etmeyince, yanıt vermeyince bebek kendini çok rahatsız hissediyor. The baby may reach towards the mother to basically calm the mother down. Önce uzanıyor eliyle anneyi sakinleştirmek için. And if the mother doesn't re-engage, the baby will go into a tantrum and cry. Eğer anne bir şekilde yeniden ilişkilenmezse o zaman bir öfke nöbetine giriyor ya da ağlıyor. Then after 2 minutes of the still face, the mother re-engages. 2 dakikalık hareketsiz yüzden sonra anne tekrardan ilgilenmeye başlıyor bebeğiyle. The mother re-engages and talks to the baby. Yeniden ilişkileniyor, konuşuyor bebeğiyle. And based on the mother's intonation of vocalizations, Annenin tonlamaları ve sesini dalgalandırması o vokalizasyonuna bağlı olarak the baby's behavior and heart rate changed. bebeğin davranışı ve kalp atışları değişiyor. If the mother's voices were more melodic, had greater intonation changes, Eğer annenin sesi daha melodikse, tonlamasını değiştiriyorsa, the baby's heart rate went down as much as 15 beats per minute and their behaviors calmed, bebeğin kalp atışı dakikada 15 atış kadar yavaşlıyor, sakinliyor, soluk alıp verişi. if the mother's voice was less prosodic, no change in heart rate, no change Eğer in behavior. Annenin ses tonundaki o prozedi, o ahenk olmazsa değişmiyor. O kalp atışında ya da soluk alışında o yavaşlama, sakinleme olmuyor. So we know that our nervous systems are very wired to detect intonation in voice.
O yüzden biliyoruz ki sinir sistemlerimiz tonlamaya ve sese çok duyarlı, yanıt vermeye çok hazır. As therapists, if you're in a physiologically calm state, your voices are melodic. Eğer terapistler olarak da siz daha sakin, daha rahat bir yerdeyseniz sesiniz de daha melodik olacaktır. If your body's in a state of defense, Ama bedeniniz bir savunma halindeyse you are broadcasting that physiological state in your voice. o fizyolojik durumu deyim yerindeyse sesinizle karşı tarafa yayınlıyorsunuz. And you're not calming your children or your clients. Bunu yaptığınızda ne çocuklarınızı ne de danışanlarınızı sakinleştirmiş olmuyorsunuz. So the rule is be calm first O yüzden kuralımız şu: önce sakin olmak. before you try to do your work. Çalışmanızı yapmaya çalışmadan evvel sakin olmak. So if your body is destabilized by the events, Eğer bedeniniz herhangi bir olay nedeniyle stabilizasyonunu yitirmişse and this is reflexive and not an intentional voluntary behavior, ve bu refleksif olarak yaptığınız bir şeyse, istemli ve kasti olarak yaptığınız bir şey değilse, don't be upset with yourself. kendinize kızmayın. Don't get angry at your body. Bedeninize öfkelenmeyin. Take that deep breath and exhale slowly. O derin nefesi alın, yavaşça verin. Be aware of what's going on inside of you İçinizde olup bitenin farkına varın and let it settle. ve bırakın yerleşsin, sakinleşsin. And maybe you need to be with another person to walk and talk, but do that first. Belki sonrasında bir insanla birlikte olmanız, biraz yürüyüp biraz konuşmanız gerekecek ama önce bunu yapın. So there is a powerful paradox here, Burada oldukça güçlü bir paradoks söz konusu. and that is the desire to help and to fix O in da your own bodily presence. yardım etme, onarma, tamir etme arzumuz. Kendi bedeninizin de olduğu bir yerde bunu yapıyorsunuz. So I basically believe now that as humans we have only one gift to give, Ben şuna inanıyorum, insanlar olarak verebileceğimiz tek bir armağanımız var. and that's a gift of accessibility. O da erişilebilir olma armağanı. And keep that in the back of your mind. Bunu Can hep you be zihninizin bir tarafında tutun. Can you be accessible in the setting that you're in? Acaba içinde bulunduğunuz çevrede siz erişilebilir misiniz? Or is your body wired to be defensive and protective? Yoksa bedeniniz savunmaya ve korumaya geçmiş şekilde mi kurulu? You can even do some self-reflective exercises. Kendi üzerinizde bir takım yansıtmalarda bulunacağınız egzersizler dahi yapabilirsiniz. Does pulling your arms out and exposing your ventral surface make you Kolunuzu şöyle feel bir açmak, ventral yüzeyinizi açığa çıkarmak. uncomfortable and that you feel better like this? Eğer bunu yapmak sizi rahatsız hissettiriyor ama kapandığınızda daha rahat hissediyorsanız, You can't be helpful to your clients unless you can be like this. danışanınıza yardımcı olamıyorsunuz. Böyle durmak sizi rahatsız ediyorsa. So valuable what you're sharing. So valuable. Çok And kıymetli so paylaşımlar. sincere. So sincere. Hem Such çok içten hem çok kıymetli paylaşımlar. So it's really interesting that, we want to help people. Çok enteresan. We really want to be helpful. We want to right the wrongs and fix what's been injured. Gerçekten yardımcı olmak istiyoruz. Gerçekten destek olmak istiyoruz. Yanlışı düzeltmek, yaralıyı iyileştirmek istiyoruz. But the intensity of that passion can literally trigger defenses in those with whom we want to be helpful to. Ama bunu tutkuyla yapma şeklimiz ve tutkunun miktarı yardımcı olmak istediğimiz kişide bir takım savunmaları kaldırabilir, savunmaları uyandırabilir. Ironically, the most important step from a polyvagal perspective İronik bir şekilde polivagal perspektifindeki en önemli adımlardan biri is just to be present and accessible. aslında orada ve o anda olmak ve erişilebilir olmak. And if you are that way, the client's body will start to do what it's supposed to be doing.
Siz böyleyseniz danışanın, hastanın bedeni de yapması gereken şeyi yapıyor. I want to add one more layer to that, Steve, and that is a question in the chat that there was mentioned that the first activities maybe we stop doing is going to a music or listening to music, doing something joyful or nourishing, and maybe with feelings of guilt when there is the people suffering is right there and we feel like we don't have any right. And I know this is another part of the dilemma, and there is no fixed solution to it, but maybe a few more wise suggestions from you. We can keep it. I do keep your accessibility for a while that we have talked. This is now my motto, but maybe a few more words on that one. Okay. Thank you so much. Şöyle bir soru var Steve. Böyle olaylar yaşandığında ilk bıraktığımız aktiviteler müzik oluyor. İlk bıraktığımız aktivite dans etmek. Bize keyif veren, haz veren şeylerden hemen vazgeçiyoruz. Çünkü olayın bir suçluğu var. İnsanlar bu kadar ızdırap çekerken ben ne şarkısı söyleyeceğim, ben ne dans edeceğim diyorlar. Biliyorum tabii ki bu da bir ikilem. Buna verilecek sabit bir cevap da olmayabilir ama biz de bilgeliğini bu anlamda paylaşırsan çok mutlu olacağız. Çünkü erişilebilir olmanı biraz daha devam ettirmek istiyoruz. Ben de kendime buna açıkçası bir slogan edindim. Your example is extremely important. Verdiğiniz örnek gerçekten çok önemli. Because your body is telling you something. Çünkü bedeniniz size bir şey söylüyor. And your mind is telling you something else. Ama zihniniz başka bir şey söylüyor. In general, when we are under threat, the body will always win. Genel olarak tehdit altındaysak hep kazanan beden olur. So what you want to do is respect the bodily feelings and then create moments of joy, like you were saying, or visualizations of joy. Burada yapılması gereken şey bedensel reaksiyonlara, bedensel isteğe saygı duymak. Belki anlık da olsa neşeye, hazza alan açmak. Belki gözünde canlandırmak. But being very sensitive to what you were saying, those moments of shared joy might need to be in a private place. Ama duyarlı olabilmek adına o bahsettiğimiz o neşeyi, hazzı paylaşma anları biraz daha belki mahremiyet içinde yapılabilir. You might need a room. If you run a clinic, you might need a room for therapists to come together and have shared moments of positive experiences. Belki bir klinik işletiyorsunuz diyelim ki, terapistlere ait bir oda olsun mesela. Terapistler arada o odaya gelebilsinler, pozitif duygulanım yaşayabilsinler, pozitif deneyim yaşayabilsinler birbirlerinin olduğu ortamda ve birbirlerini gördükleri ortamda sadece. Singing, smiling, playfulness, getting the body into its more flexible resource state. Şarkı mırıldansınlar, sohbet etsinler, oyuncu davransınlar, bedeni o ihtiyaç duyduğu hale geri sokmanın gereksinimlerini karşılasınlar. I agree with you with this, the idea of kind of a guilt or survival guilt, and when you're dealing with catastrophic devastation to others. Diğerleri felaket yıkımlar yaşamışken tabii ki sizlerin duyabileceği suçluluk, sağ kalanın suçluluğu konusunu çok iyi anlıyorum. But that is our top-down association and literally a moral veneer trying to control our body. Ama bu tepeden inme bir aslında öğreti. Daha belki ahlaki bildiğe bile bakabileceğimiz bir tepeden aşağı inme bir şey var burada. Yönelim var. We have to understand our priorities. Burada önceliklerimizi anlamamız lazım. We have to be healthy, which means social and happy as well, to be supportive of others. Diğerlerine destek verebilmek için sağlıklı olmamız lazım. Sağlıklı olmak sosyal ve mutlu olmayı da gerektirir. And being joyful is not being frivolous. Neşeli olmak demek çok kötü bir tarafı olan bir şey değil. Being joyful is broadcasting support and love to others. Burada bizim neşeli olmaktan kastımız sağa sola sürekli kahkahalar atmak değil ama karşı tarafa desteği verebilmek, sevgiyi verebilme hali de bir neşeli olma halidir. Dr. Porges, I just want to remind people that there are people here who are in the earthquake
region and I want to remind them that this is being recorded. Arkadaşlar lütfen güvenli alanlarınıza geçin. Öz dengelenmenize, regülasyonunuza odaklanın. Bu eğitimi kaydedeceğiz ve YouTube'da izliyor olacaksınız çok kısa zamanda. Çok geçmiş olsun demek istedim bir kez daha. Aynı şekilde İlknur, herkese çok geçmiş olsun. Lütfen güvenli alanlarınızda olun. Birkaç asistanımız da burada var. Bazen şeyde yazabilirsiniz, hani özelden bana hani bir temas etmek isteyen, destek verebilecek asistanımız var mı diye yazarsanız chat'e, çok detay vermeden, asistanlarımız burada var. Size özelden temas ederler ve biraz regülasyon desteği vermek için yardımcı olmaya çalışırlar. Lütfen bundan da çekinmeyin. We have also offered Dr. Porges that we have some assistance in the community here. Yeah. So if there are any people who are in need of regulation, we are here. So they can write in the chat, and we are happy to support them. Wonderful. Çok güzel, harika. So I'm wondering if to kind of give you a couple of tools of like when is a person really not going to be receptive for therapy, even though intuitively you know that, or receptive for support. Size birkaç aslında araç vermek, ipucu paylaşmak isterim. Yardımcı olmak istediğiniz kişinin yardıma açık olduğunu ya da olmadığını nasıl anlayacaksınız? Tabii ki siz bunu sezgisel olarak anlarsınız ama dilerseniz birkaç örnekle yardımcı olmaya çalışayım. I would start with, can they be touched? Öncelikle şuna bakarım. Dokunulmaya açıklar mı? Are they sound sensitive? Sesleri hassas ve duyarlı mı çıkıyor? Are their faces flat? Yoksa düz bir yüz ifadesine mi sahipler? Are they tending to dissociate? Disosiye olma eğilimindeler mi? When you see those features, they're in states of defense. Bu özellikleri gördüğünüzde kişi savunma durumundadır. And with states of defense, you can't approach. Savunma durumunda yaklaşamazsınız. You have to create a context that is safe enough to approach them and for them to approach you. Burada yeterince emniyette hissedecekleri bir bağlam oluşturmanız lazım ki size doğru yönelebilsinler, yaklaşabilsinler. This means clinic rooms that are quiet. Bu klinik odalarınızın sessiz olması anlamına gelir. You can't deliver clinical work if the room is vibrating. Eğer odanın kendisi zaten sallanıyorsa, titreşimdeyse klinik çalışma yapamazsınız. So our body needs to give up its hypervigilance. Bedenimiz o aşırı tetikte olma halinden vazgeçmeli. Before you can do your work. Ancak ondan sonra çalışmayı yapabilirsiniz. So I talk about two pathways. Ben burada iki yoldan bahsediyorum. The first is a passive pathway. Bunlardan bir tanesi daha pasif olan patika. And the second is an active pathway. Diğeri de daha aktif olan. Much of polyvagal theory is about that passive pathway. Polivagal teorinin ciddi bir kısmı daha ziyade bu pasif olan tarafla alakalı. It's about having cues in the environment that are signals of safety. Çevrede bir takım işaretlere sahip olmakla alakalı. Bak burası emniyetli diyen, burası güvenli diyen işaretler. When the body feels safe, its autonomic nervous system supports health, growth, and restoration. Bu olduğu zaman tekrar otonom sinir sistemi, sağlık, büyüme tekrar gerçekleşebiliyor. And when the body's safe, social engagement is an emergent property. It comes out automatically. Beden güvende olduğu zaman da zaten sosyal ilişkilenme özelliği hemen devreye giren, otomatik olarak devreye giren bir şey. You will see that as a person looks at you or initiates the conversation, and you will hear it in the voice of your clients. Bunu zaten kişi size baktığında görürsünüz, diyaloğu başlattığında görürsünüz ve seslerinde, yüz ifadelerinde görürsünüz. So if you deliver your therapy like reading from a manual, it's not going to be very effective. Yani terapinizi kullanma kılavuzundan okuyup yapar gibi yapmak çok etkili olmayacaktır. But if you engage the client with a
If your body is truly calm, your voice will be more melodic. If you try to force it and your body's not calm, the person's nervous system will identify it as not being authentic. Eğer bedeniniz gerçekten rahatsa, ses tonunuz rahat ve melodik olacaktır. Siz bunu rahat olmayan bir bedende zorlayarak yapmaya çalıştığınızda karşı tarafın sinir sistemi bunu hemen algılayacaktır. Within the world of psychotherapy, the concept of authenticity is very important. Psikoterapi dünyası içerisinde hakiki olma olgusu çok büyük önem taşıyor. Polivagal Theory says the detection of authenticity is really neuroception. Polivagal teoriye göre karşı tarafın hakiki olup olmadığını anlama nöro algıyla, nörosepsiyonla alakalı bir şey. Where virtually all living organisms have a neuroception of threat and danger. Yaşayan her organizmanın tehlikeye ya da tehdide karşı bir nöro algısı var, nörosepsiyonu var. Social mammals have a neuroception of safety that downregulates threat responses. Sosyal memelilerin emniyeti algılamaya dair bir nörosepsiyonları var. Kendilerini aşağı yönlü regüle etmelerine yardımcı oluyor tehditin olmadığı ortamlarda. And that becomes the portal of engaging your clients. Bu da işte danışanlarınızla ilişkilenmeye açılan bir kapı haline geliyor. Finding the cues of safety that nervous system can process. İşte sinir sisteminin işlemlediği o emniyet algısının ipuçlarını bulabilmek. There are some further questions in the chat. And they are different. They are going in different paths. I don't know if you have a specific advice on this, but there was questions about people experiencing flashbacks. Is that something that is? Well, yeah, Let me I can interpret, respond. please. Yeah. Let me interpret, please. Pek çok soru var. Farklı yollara doğru giden sorular ama bilemiyorum eğer spesifik bir tavsiyeniz olur mu? Flashback'ler yaşayan insanlarla çalışabilmek adına ne önerirsiniz? Ya da flashback'lerle When we react to a cue and have this massive neuroceptive reaction, şimdi bir ipucuna reaksiyon verildiğinde, böyle bir nörosepsiyon hissedildiğinde we don't know the features or the intentions of what the trigger is or does. tetikleyicinin ne olduğunu, özelliklerinin ne olduğunu, amaçların ne olduğunu bilmeyiz. But through the process of interoception, Ama introsepsiyon, o iç algılarımız süreci yardımıyla, which is the feelings of the body going up to the brain, bu bedendeki hislerin beyne doğru çıkması we become aware of. yoluyla, And when we become aware of those feelings, we try to make sense of them. anlamlandırmaya çalıştığımız o hislerin farkında oluyoruz. And that is through memories and associations or top-down processes. Bu da işte bütün o anılar, çağrışımlar ve tepeden aşağı süreçlerle alakalı. So flashbacks are those associations. İşte flashback'ler dediğimiz şeyler bu çağrışımlar. So what we want to do, or at least I would encourage, is the exploration of the feeling without any of the associations. O yüzden ben şunu tavsiye ederim ya da cesaretlendirmek isterim sizi şu konuda. Hislerle kalmak, hislerle çalışmak, bunun çağrışımlarına gitmeden. Because if the top down get linked with those bottom up, it's going to be very difficult to get rid of. Çünkü tepeden aşağı süreçler aşağıdan yukarıyla temas ederse bunlardan kurtulmak çok zor hale gelir. Because the meaning has been associated with the feelings. Çünkü bedendeki herhangi bir hisse bir anlam yapıştırılmış oluyor o vakit. The feelings in themselves are not devastating. Hislerin kendileri bizatihi yıkıcı değildir. It's that linkage between the meaning of the feelings, the meaning and the feelings. Onları yıkıcı yapan o hislere atfedilen anlamlardır.
question also coming from live. Maybe we take a pause just to switch from one question to the end. I just felt Sure. it. I just felt like that at this moment. Şöyle ufak bir duraksayalım mı? Bir sorudan diğerine geçerken şöyle bizim de bir. That's very important because you had a bodily feeling coming up and you don't want to link it. Çok önemli değil mi? It just Çünkü bir arose. bedensel his var. Bunu bir yere bağlamak. Yükseldi çünkü. Evet. I wanted to respect it. So we could do some of your movements maybe. Well, Hareketlerden bazılarını yapabiliriz. I'm not the expert in that. There are a lot of experts online on that. But yeah, let's open up and let's inhale. Let's allow our ventral surface to be available. Hadi tabii ki ben bunun uzmanı değilim. Aramızda bunun uzmanı olan çok kişi var ama şöyle bir açalım. Ventral yüzeyimizi açalım. Nefes alalım. So there's a narrative. If I do that, I could say I am vulnerable. Şöyle de bir anlatısı var bunun. Bunu yaptığınız vakit ben kendimi açık ediyorumu diyorsunuz. Or I could say I'm accessible. Ben erişilebilirim. Ben kendimi açık edebilirim. So exactly the same behavior. Aslına baktığınızda tam olarak aynı davranış. Accessibility or vulnerability. Erişilebilirlik ve kendini açık edebilirlik. So I ask people, and this is think of this as a toolkit. Bir araç çantası, o alet çantası olarak düşünebilirsiniz. İnsanlara şunu soruyorum. I ask them how they deal with immobilization or calmness. Mesela hareketsizlikle veya sakinlikle nasıl kaldıklarını soruyorum. They see it as a moment of accessibility to thoughts and spiritual journeys. Bunu düşüncelere, spiritüel yolculuklara bir erişim anı olarak mı görüyorlar? Or do they see immobilization as vulnerability or shutting down into the great, the pit of life, the great abyss? Yoksa hareketsizliği bir savunmasızlık hali ve hayatın çukurlarına daha fazla düşme ve kapatma olarak mı görüyorlar? A lot of people don't like calmness. They have to keep moving. Çoğu insan sükuneti sevmez. Sürekli hareketli olmak ister. And you could really, from a clinician's perspective, you could guess their history. Ve bir klinisyen bakış açısıyla böylesi bir danışanın öyküsünü az çok tahmin edebilirsiniz. The worst thing is immobilization because it's vulnerability to them. Orada hareketsizlik en kötü şeydir. Çünkü onlar için hareketsiz kalmak, savunmasız kalmak demektir. And immobilization is calmness to others or for others. Ama diğerleri için de hareketsizlik bir sükunet hali, bir dinlenme halidir. So for some it's rejuvenative, where we rest, we get stronger and more flexible. Bir taraf için bir dinlenme, enerji toplama hali, dinleniriz, daha güçlü oluruz, daha esnek oluruz. For others, they have to jump out of the chair and run around because if they sit still, they're vulnerable. Diğerleri için ise sandalyeden fırlayıp sağa sola koşturmaları lazım. Çünkü sakin oturmak onları kırılgan kılıyor, savunmasız kılıyor oluyor. So now let's all be O yüzden accessible. biz hepimiz erişilebilir olalım mı? Ne dersiniz? And take that deep breath in. O derin nefesi alalım. And exhale slowly. Yavaşça verelim. As we exhale, that's when the vagus does its job. İşte nefes verirken vagus siniri Doing yapıyor. Doing inhalation, we literally turn off the vagus effect on the heart. So if we want to get anxious, we inhale. Aslında nefes alırken vagus sinirinin kalbin üzerindeki etkisini kapatmış oluyoruz. Eğer daha kaygılanmak istiyorsanız sürekli nefes al. İçeri doğru nefes alın. If we want to calm down, we take a deep breath and exhale slowly. Ama sakinleşmek istiyorsak derin bir nefes alıp bunu yavaşça veriyoruz. Or we sing, where we take a deep breath and exhale slowly. Şarkı söyleyebiliriz ya da derin bir nefes alıp yavaşça verebiliriz. Or we extend the duration of our phrases before we take a breath. Ya da böyle yeniden bir nefes almadan önce aradaki molaları arttırabiliriz. 2 nefes arası molayı. Now, in clinical settings, people often basically take a breath on every other word. Klinik ortamlarda genellikle insanlar her bir sözcükten sonra bir nefes alıyorlar. And they are basically working themselves up by turning off the vagus.
vagusunu kapatarak aslında kendi kendilerini tüketiyorlar. Kendi kendilerini daha da yükseltiyorlar bir anlamda. So Aktivasyon if you say to them, say whatever you want, but don't take a breath after each word. Extend the duration of your phrases. O zaman Suddenly, şunu söyleyebilirsiniz danışanınıza. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin ama her bir nefesinde yeni bir nefes almak zorunda değilsin. Nefesini biraz bekleyerek al. they will calm down. Göreceksiniz ki sadece bunu yapmak onları sakinleştirecektir. You're giving us such wonderful insights. This is beyond what I was imagining for this night to be. I don't know what I was imagining, but your wisdom is beyond. I have listened to your different conferences on YouTube, but tonight's discussions is precious. Yeah. Harika içgörüler paylaşıyorsun Steve. Gerçekten pek çok kez dinledim ama bu akşamki paylaşım gerçekten inanılmaz iyi ve harika içgörüler bunlar hepimiz için. Well, thank you, but there is a reason. Teşekkürler ama bir nedeni var. I usually do not make any advice about clinical treatment or clinical practice. Genellikle klinik müdahaleler, klinik uygulamalarla alakalı tavsiye vermem. It's not that I don't have insights, but that I'm not a clinician. Bununla alakalı içgörüm olmadığından değil, klinisyen olmadığım için. So I can see the mechanisms, but I am not licensed to be a practitioner to Mekanizmaları convey. görebiliyorum ama size bir tavsiyede bulunmak için sahip olduğum bir ehliyetim, bir yetkim yok. So I feel privileged to be able to convey some of these insights to therapists who will be using it. O yüzden kullanacak terapistlere bir takım içgörülerimi paylaşmak bende bir ayrıcalık hissi uyandırıyor gerçekten. Your humbleness hits me. Ne kadar mütevazısınız, ne kadar mütevazısınız Steve. Harika. Life is an interesting journey. Yaşam enteresan bir yolculuk. And what you learn is when you have enough of whatever it is, you can be a human being. Ve bu yolda her neyse onun yeteri kadarına sahip olduğunuzda insan olabiliyorsunuz. You're given permission to be benevolent and generous. Cömert ve verici olma izni verilmiş size. When you're younger, you need resources, whether the resources are money or prestige. You need it to survive. Genç yaşlarda kaynağa ihtiyaç duyarsınız. Deyin ki bu kaynak para olsun, deyin ki tanınırlık olsun. So the secret is, when do you have enough to be transformative? To be transformative. Acaba yeteri kadarına sahip olduğunda dönüştürücü olabiliyor musun? Yeah. So when you make that decision that you have enough, zaten bu kararı verdiğinizde de yeteri kadarına sahip olmuşsunuz demektir. Then the benefits are like where I started about. The benefit is to be able to be accessible. Bunun faydalarını görüyorsunuz sonra. Nasıl mesela erişilebilir olmak? Because accessibility elicits in others gifts of accessibility. Çünkü erişilebilir olmak, diğerlerinde de erişilebilir olmanın bir armağan olduğu gerçeğini ve algısını yaşantılatıyor. So it's being accessible is the gift that never stops repaying you. Erişilebilir olmak hiç bıkmadan, usanmadan size verilen bir armağan haline geliyor. We hope we get to a point, all of us, and have that time. Umarız hepimiz bu noktaya varırız. I think in this moment of crisis, we have to be respectful that it's very difficult to feel that you have enough. Tabii ki böylesi bir kriz anında kişinin yeterinceye sahibim gibi hissetmesi çok güç olacaktır. Because our nervous system responds to threat. Çünkü sinir sistemimiz tehdide yanıt veriyor. Whether it's symbolic like finances or physical like an earthquake or illness. Bu sembolik bir tehdit de olabilir, finansal durum gibi. Gerçek bir tehdit, fiziksel bir tehdit olabilir, deprem gibi ya da hastalık gibi. So we listen to our body's detection of threat and we honor it.
O yüzden bedenimizin tehdidi tespit etmesine kulak veriyor ve bunu onore ediyoruz. And we learn what our nervous system needs to literally give up the threat. Ve burada sinir sistemimizin neye ihtiyaç duyduğunu öğreniyoruz bırakabilmek için, artık tehdit yoku bilebilmek için. This goes back to the question about children. Bu da çocuklarla alakalı sorduğunuz soruya bağlıyor aslında. Because a child defines the world as safety within the family. Çünkü çocuk için emniyet, dünyayı emniyetli bir dünya tanımı aile içerisindeki emniyetidir. And there's an interaction between the family and the house. Ev içindeki etkileşim, aile bireyleri arasındaki etkileşimin emniyetidir onun için dünyanın emniyetliği. So the structure where the child felt safe in becomes their metaphor of safety. İşte çocukları güvende tutan o yapılar çocuk için emniyet budur anlamına geliyor. Onun için bir emniyet metaforu haline geliyor. And when that collapses, they are vulnerable. Bu çöktüğünde işte savunmasız kalıyorlar. And they don't have a visual or mental image of a replacement or in a sense, the impermanence of a physical structure. Ve onlarda bunu yerine koyabilecekleri bir görsel ya da mental yapı olmuyor. Böylesi bir fiziksel yapı yerine koyabilecekleri bir şey olmuyor. Aslında gönüllülerle ilgili, gönüllü çalışmalarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Halil'den çevirmesini rica edebilirim. Bunu Türkçe sormak istiyorum Halil. Tabii ki, tabii ki. Burasını çevireceksin diye. Tamam, sorayım. There's a question about volunteers, Steve. Gerçekten yardım etmek istiyoruz. Çok istiyoruz yardım etmek. Ama bu noktada bazen hani o kadar da kendimiz de güvende hissetmeyip hani bu koregülasyona geçmeden hani kendimizden bahsetti. Önce kendi regülasyonumuzu sağlamak. Hı hı. Ama biz o kadar çok yardım etmek istiyoruz ki belki buna alan kalmıyor olabiliyor. Ne önermek ister sahaya giden, orada olan kişilere ya da saha da aslında büyük şehirlere geliyor gibi de düşünebiliriz. Buna dair, gönüllü olmaya dair, gönüllü çalışmalar yapmaya ve gruplarca insanlarla çalışmaya Okay. dair söylemek ister. As I said, there are many volunteers and people do really want to help. They really want to help so much, but given the fact that we need to regulate ourselves first to be able to helpful to others, because that co-regulation is only happening through us. However, just wanting to be volunteers so much sometimes give no space to regulate themselves. What would you advise to those who are out there in the field volunteering in any type of helping role, or now the field is coming to the big cities in large amounts because people are moving back to big cities because they have nothing left behind. So those who want to be volunteering with them, what would you recommend to them? Well, I think the organization of volunteers has to be thought out, or the management of volunteers has to be thought out. Burada önemli olan gönüllü yönetimi, gönüllünün organizasyonu çok önemli. Not everyone who wants to volunteer has the psychological and neural resources to work with survivors. Gönüllü olmak isteyen herkes böylesi bir olaydan sağ kalan kişilerle çalışabilecek kaynaklara sahip değildir. But there are certain tasks that can be done by people who are in mobilized states and feel they need to do something. Ama mobilize olmuş, ben bir şey yapmalıyım diyen herkes için yapılacak bir şey vardır böylesi ortamlarda. So it's necessary to really put into place a management model of literally having mobilized people do things and people who can co-regulate and are really grounded in their bodies can deal with the survivors. O yüzden gönüllüleri öyle bir yönetebilmek, öyle bir mobilize edebilmek gerekir ki gerçekten bir şey yapabilecekler, bunun kapasitesine ve yeteneğine sahip olanlarla farklı alanlarda mobilize olarak daha faydalı verilecekler, o alanlara yönlendirilebilsin. Herkes hayatta kalanlarla çalışacak diye bir şey yok.
I want to pose a question, something a little bit different. Biraz farklı bir sorum var benim. That's also coming from the chat. Yine chatten geliyor. In this earthquake, although it's a natural disaster, there is also issues of malpractice during the building of the constructions and permits, and little bit latent responses or not appreciated responses to what's happening in terms of the structure and how the earthquake survivors are dealt with. And there are feelings of frustration and anger among the survivors or people who are trying to help, which is getting mixed into all our other feelings. Yeah. It's another topic, but would you also have any insights on that one? Şunu da sormak isteriz. Let me, Steve, please, just a second. Şunu da sormak isteriz. Burada olup bitene verilen yanıtla beraber bir de şu var. İnsanlar gene bu oradaki o tamam bir deprem var, depreme karşı verilen yanıt ama bir de o inşaatların o şekilde yapılmış olmasına, yardımın yeteri zamanında gitmemesine ya da hayatta kalanlara doğru muamele edilmemesine dair pek çok hüsran, frustrasyon, öfke bunlar hep birbirine giriyor. Diğer hislerimiz de karışıyor. Bununla alakalı bizde ne gibi içgörüler paylaşabilirsin bu durum karşısında yapılması gerekenlerle ilgili? Okay. I think there is a parallel to what you're saying. Bence söylediğiniz şey içinde bir paralellik barındırıyor. It's the loss of agency in the survivor. Burada hayatta kalanın bir şey yapılabilir edebilirliğini yitirmesi. And this is like a rape, a woman who has been raped or a man who's been raped. Burada bir kişinin tecavüze uğradığını düşünün. It's also has similarity with a accident, a car accident where someone hits you or runs into you. Ya da kişinin bir araba kazasına karıştığını düşünün. Birisi gelip çarpıyor birine. Or factory injury. Ya da bir iş kazası yaşıyor olsun kişi fabrikada. Or there are toys in which children die in and then they are issues with the toy themselves. Ya da bir takım oyuncakların yapısı nedeniyle çocukların ölümüne neden oldukları durumlar olabiliyor. It's all about the loss of agency, the loss of control. Buradaki ortak nokta bir şey yapabilirlik halinin yitimi, kontrolün yitimi. And that leads to both frustration and anger. And Bu insanlarda hem hüsran hem öfke yaratır. I think it's important to have opportunities to be witnessed. Burada tanık olunmaya dair fırsatların kullanması lazım. I think in all those cases, the grieving individuals want to be heard. Bütün bu örneklerde yası tutan bireyler duyulmak, tanık olunmak istiyorlar bu içinde bulundukları durumla ilgili. And that is even more important to them than retribution. Bu aslında intikamdan ya da işte onun başına da bu gelsini sağlamaktan daha önemli. Duyduğum farkındayım ve bunu duyulması, işitildiğini hissetmesi, istediği şeyin karşı tarafın başına gelmesinden daha da önem taşıyor. I have watched this in situations of rape. Mesela bunun oluşunu tecavüz vakalarında ben gördüm. It has appeared to me that the survivors of rape want to be heard more than they want to have retribution on the rapist. Tecavüzden hayatta kalan kimseler seslerinin duyulmasını ve duyulmayı, anlaşılmayı tecavüzcülerinin cezalandırılmasından daha fazla önceliklendiriyorlar, daha fazla istiyorlar. That teaches us a lot about what it is to be a human. Bu da aslında insan olmakla ilgili bize o kadar çok şey söylüyor ki. It teaches us that under severe, potentially devastating or life-threatening situations, bize şunu öğretiyor. Çok büyük, yaşamı tehdit eden muazzam olaylar karşısında the experience of loss of agency is marginalizing us. Bu yapabilirlik, edebilirlik halini yitirmemiz bizi çok marjinalize ediyor. Çok bir kenarda, köşede sıkıştırıyor. And more than anything, the person who feels marginalized wants to connect. Ve bu gerçekten şuna alan açıyor. Bu marjinalize edilmiş olan kişi temas etmek istiyor, bağ kurmak istiyor.
And that through that connection or connection with other, they become a human being again. Çünkü ancak temas edilebildiği, ancak duyurabildiği ve duyulduğu ölçüde tekrar insan olabiliyor. It's basically saying that if they are effectively witnessed, they can start on their journey of healing. Yani bu hallerine, bu protesto hallerine, bu öfkeleri ve frustrasyonlarına tanıklık edilebilirse ve eşlik edilebilirse hayat yolculuklarına tekrar devam edebiliyorlar. In that note, Stephen, Dr. Porges, there is further comments in the chat. Some earthquake survivors are among us here now from previous earthquakes, and they are also mental health professionals. Even a psychiatrist has written. And they say that even when people come to help, there is sometimes a big misattunement. There is this need to help, but they are not exactly matching to the needs of the people there. Yeah. And that is the planning, organization, all those are so important. But maybe there is more to say on it, or I just share with you that is being talked about in the chat. Chat'te yine bir yorum var. Aramızda daha evvelki depremlerden hayatta kalmış, depremleri yaşamış ruh sağlığı uzmanları, hatta bir psikiyatrımız yazdı. Böylesi durumlarda yardıma gelen insanlar bazen ciddi uyumlanamama problemi yaşayabiliyorlar oradaki sağ kalanlarla. Onların ihtiyaçlarına tam denk gelemiyor. Tabii ki burada kaynakların yönetimi, doğru insanın doğru yerin yönetimiyle ilgili söylediklerinizi hatırlıyorum. Bunların hepsi doğru ama var mı acaba ekstradan söylemek istedikleriniz? I think the example documents what we've been talking about. Bu örnek aslında söylediğimiz şeyi çok güzel tasdik etmiş oldu, değil mi? The nervous system of the survivor needs cues of safety. Hayatta kalanın sinir sistemi emniyet ipuçlarını görmeye ihtiyaç duyar. The nervous system of some volunteers is to fix something. Bazı gönüllülerin sinir sistemi ise tamir etmeye yönelik kurulu o anda. On a personal level, I'm going now be very accessible. Yine kişisel bir seviyeden size sesleneyim, erişilebilir bir yerden sesleneyim. This is a discussion I have with my wife frequently. Eşimle de sık sık bunun tartışmasını yaparız. She's a fixer. O bir tamir edicidir. So her initial reaction is to make things right. Onun ilk verdiği reaksiyon hemen düzeltelim, hemen tamir edelim. And I try to explain the initial reaction is just to listen. Ben şunu açıklamaya çalışıyorum. İlk verilen reaksiyon dinlemektir. And I make this very bold statement. Ve bunu tabii ki çok cesur bir ifade olarak ortaya koyuyorum. I'm not stupid. I can fix things. Aptal değilim. Ben de bir şeyleri onarabilirim. But I can't be listened to by myself. Ama kendi kendimi dinleyemem. Dinlenilmeye ihtiyaç duyuyorum. I can't be heard. Kendi kendimi duyamam. And that makes me whole when I'm heard. Duyulduğum zaman yeniden bütün oluyorum. And in a sense, we're asking volunteers to help survivors become whole again. Aslında gönüllülerden istediğimiz şey sağ kalanların yeniden bütün olabilmelerine yardımcı olmak. And that means to connect with another living person, dynamically accessible person. Yaşayan bir organizmanın başka yaşayan bir organizmayla dinamik olarak yeniden temas edebilmesi ve kendini erişilebilir kılması hali. And if you're focused on doing or fixing, you're no longer accessible. Eğer odağınız bir şey yapmak, tamir etmek, onarmaksa artık zaten erişilebilir olmuyorsunuz. It doesn't mean that the person wanting to fix it doesn't have the best intentions and wants to do great things, wonderful things. It's just that's not what you need at that moment. Tamir etmek isteyen kişi içinde kötü niyetle bunu yapıyor değil. Tabii ki çok iyi şeyler yapmak istiyor. Belki harika şeyler yapmak istiyor ama ihtiyaç duyulan şey bu değil o ortamda. Our participant makes a comment like we were more regulated than the volunteers at the time. So Yeah. Hatta şöyle yorumlar geliyor. Biz öyle bir haldeydik ki gelen gönüllülerden daha regüleydik diyen katılımcılarımız var, yorumlarını paylaşıyorlar.
There is another, also expressions of one of our participants. They are in the field, and lack of coordination makes it harder for them to help, unfortunately. And they lose hope about this. They just writing comments about that as well. Yeah. Sahada çalışanlar var aramızda ve buradaki koordinasyon eksikliğinin ne kadar işlerini zorlaştırdığından bahsediyorlar ve umudu da azalttığını ifade ediyorlar. Yes, we are this is also an area to learn skills in. So there is more to find out about it. I think we are to coordinate, and it becomes difficult when you're getting dissociated with your regulation, and then the coordination becomes not that easy, but some are more successful in it. Tabii ki koordinasyon çok önemli, çünkü kolayca kişinin burada kendini kafa karışıklığı içinde bulması çok normal, çünkü öğrendiğimiz bir alan, çok da öğrenmemiz gereken bir alan, onun için hep kolay olmuyor. Go ahead, Steve. Yeah, I talked to UNICEF, which is part of the UN. UNICEF'le temas ettim. Biliyorsunuz bir Birleşmiş Milletler Örgütü. About 10 or 15 years ago. 10-15 yıl kadar oldu. And I was trying to explain that feeling safe was the critical thing. Şunu anlatmaya çalıştım. Emniyette hissetmek gerçekten çok kritik bir nokta. This was about basically refugee camps around the world, or let's say in the Middle East primarily. Bu işte dünyanın her tarafında, genellikle de Orta Doğu'daki o mülteci kamplarıyla ilgiliydi. And the camps are not safe. Kamplar emniyetli değildi. And in UNICEF they talk about food and medicine. UNICEF ise ilaçtan ve gıdadan bahsediyordu. And I was trying to talk about the context of safety. Ben de dönüp emniyet ortamı, emniyetli olma bağlamı, bunu anlatmaya çalışıyordum. And I try to explain that the medicines may not work and the food may not be metabolized efficiently if the body's not in a state of safety. Eğer beden kendini emniyet hissi içerisinde hissetmiyorsa ilaçlar da işe yaramayabilir ve yenilen yemek de kişiye yaramayabilir, metabolize edilemeyebiliri anlatmaya çalıştım. The interesting part of my talk was the response. Onlarla yaptığım konuşmanın enteresan tarafı o verilen yanıt kısmıydı. The people from the industrialized Western cultures sanayileşmiş Batı kültürlerinden gelen insanlar didn't have a clue of what I was talking about. Bahsettiğim şeye dair hiçbir fikre sahip değillerdi. But the people from the third world countries did. Ama 3. Dünya ülkesinden gelenler çok iyi anladı. Because their culture was all about family and support. Çünkü onların kültürü aileyle alakalı, destekle alakalı. And the Western world was input-outputs, cause and effect, fixing things that are broken. Batı dünyası daha ziyade girdi, çıktı, etki, tepki ve kırılanı tamir et üzerinden devam ediyor. In a sense, not understanding who we are as humans. Bu da bir yerde insan olarak kim olduğumuzu anlamamak demek. So the people in Turkey and Syria are confronted with the same situation. They're going to be displaced people who need to feel safe enough. Türkiye'deki ve Suriye'deki insanlar da benzer bir durumla karşılaşacaklar. Yerlerinden edilmiş olacaklar ve yeni gittikleri yerlerde yeterince emniyette hissetmeyecekler kendilerini. In the outside, the Western world is more about who survived and who didn't. Ama Batı dünyasının baktığı, dış dünyanın baktığı şey kim hayatta kaldı, kim kalamadı. And not about how do the survivors become whole again. Burada hayatta kalanlar yeniden nasıl bütün olurlar, yeniden nasıl tamamlanırlara çok bakılmıyor. As a last question, maybe for the survivors and for all of us, actually, how to deal with grief and loss in this kind of situation. We are still kind of losing our sensitivity as well, not only loved ones. Son bir soru olarak belki şunu sormak isteriz.
bu dönem içerisinde hem hayatta kalanlar hem hepimiz için böylesi bir kayıp ve yasla nasıl kalmak lazım? Hala da kaybetmeye devam ediyoruz bir taraftan. Sadece can kaybı değil, mal kaybı, ortam kaybı, güvenlik hissi kaybı. Bununla alakalı son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? I'm still trying to understand grief. Ben yası hala anlamaya çalışıyorum. It is a type of threat to our nervous system, Bir çeşit tehdit sinir sistemimize yönelik. but it's a threat that we have difficulty in creating a narrative to support ourselves. Ama kendimizi destekleyebilmek adına bir anlatı geliştirmekte zorlandığımız bir tehdit. So with other forms of threat, we create a narrative of a external system or person that injures us. Diğer tehditleri kolayca tanımlayabiliyoruz. Dışarıdan gelen bir şey ve dışarıdan gelip bize yöneliyor ve bizi yaralıyor. But with grief, we have a bodily reaction which at times mirrors threat reactions. Ama yas daha bedensel bir yanıt ve bazen tehdit yanıtlarına benziyor. But we have no skill set in creating a narrative that regulates us. Ama bununla alakalı bizi regüle edecek bir anlatı ortaya koyacak durumda değiliz. And again, cultures are different. Ve yine burada kültürel farklılıklar karşımıza çıkıyor. I have a friend whose husband is a philosopher in Chinese philosopher, or Chinese history, or Chinese philosophy. Bir arkadaşım var, eşi Çin felsefesi üzerinde çalışan birisi, Çinli bir felsefeci. And I was very interested in Confucianism, which he was. That was his specialty. Ben de Konfüçyüsçülükle çok ilgilenirim. Onun uzmanlık alanı da bu. And I asked him about how did Confucius deal with grieving. Sordum, Konfüçyüsçüler yasla nasıl çalışıyorlar, nasıl kalıyorlar diye. Because Confucius had actually written about this and had basically different levels of grief based on relationships. Konfüçyüs bununla ilgili yazmış, çizmiştir aslında. Farklı seviyeleri vardır yasın ona göre, ilişkilere bağlı olarak, ilişki seviyelerine bağlı olarak. And with people who are very close, it can take years. Çok yakın olan insanlar söz konusu olduğunda bu yıllara yayılabiliyor. And within our Western world, we tend to tell people, why don't you go out? Why don't you have a good time? Why don't you get over it? Basically, and we, in a way, say 6 months is okay, but not much longer. Batı dünyasında ise ne yapıyoruz? Ya hadi bir dışarı çıksana. Bir çık arkadaşını, eşini, dostunu gör, bir şey yap. Ama buna bir zaman koyma eğilimindeyiz. 6 ay okey, 6 ay yas tutar ama daha fazlası yok artık gibi. So as I'm engaging in this moment, we're dealing with people who are trauma therapists. And the notion of turning off grief is like being numb. Burada travma terapistleriyle beraberiz ve yası kapatmaya çalışmak aslında kendini uyuşturmak anlamına geliyor. Numb and dissociative of the event that was the trigger. Tetikleyen olaydan uyuşmak, tetikleyen olayla alakalı disosyatif bir yere gitmeyi gerektiriyor. So the warning to us is that we need to treat grieving, I would say just like, but as a form of our bodies being traumatized. Can you say that again, please, Steven? We have to treat grief or grieving as a type of trauma to our body. Yasa bedenimize yönelik bir travma gibi yaklaşmak lazım. Hopefully in a couple of years I'll have some more insights on it, but I am thinking about this. Umarım birkaç yıl içerisinde bununla alakalı daha fazla içgörü paylaşabileceğim sizle ama hala düşünme sürecinde olduğumu söyleyebilirim. Thank you. It's a new and fresh perspective for me. Thank you. Gerçekten çok yeni ve taze bir perspektif oldu benim için. Çok teşekkürler. It is indeed. Every word you have said. I'm going to listen to this webinar again and again. Bu webinarı tekrar dinleyeceğim. Because it takes time to digest such profound wisdom. Çünkü böylesi derin bilgeliği sindirmek gerçekten zaman alıyor.
wisdom comes from all when you feel accessible. Just want you to know that. Şunu tekrar söyleyeyim. Bilgelik kendinizi erişilebilir kılmaktan gelir. Steve, Dr. Porges, we want to thank you, but while we're doing that, I don't know if you have last words, and we also want to invite Sonia to come just to be able to thank her as well. But do you have any last words for our community? Well, yeah, I Çok have one teşekkürler. last. Son birkaç söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sonra Sonya'ya da kısa bir merhaba diyeceğiz. Var mı son birkaç söylemek istediğiniz bir şey, Steven? I have one. I feel very privileged to be available to your community during this period of time. And you have to understand that I'm a person who wants to be helpful. I'm not a fixer, but I want to be helpful. And functionally, it's not that hard to take an hour and a half out and be there, but to really be there. It's not like flying halfway around the world and, spending time, but it's a privilege to be able to be here with you. Şunu söylemek isterim. Böylesi zorlu zamanlardan geçerken beni aranızda kabul etmiş olmanız gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bunu bir ayrıcalık olarak hissediyorum. Evet, bir tamir edici değilim ama yardımcı olmayı çok istiyorum. Sizinle bu kısa da olsa zamanı geçirebilmek bu anlamda bana gerçekten bir ayrıcalık gibi hissettirdi. Evet, belki kalkıp uçup gelmedim dünyanın öbür tarafından ama bu ortamda da beraber olabilmekten gerçekten benim için çok önemli olduğunu söylemek isterim. The final comment is to my brilliant translator. Son yorumu da harika tercümanıma göndermek isterim. Who as I look at him is mirroring and basically even gestures. I mean, he's doing a better job than I am with intonation. So you're great. Thank you. And how am I supposed to interpret that? Gerçekten tonlamasıyla beni aynaladı ve hatta yere geldiğinde benden daha iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Yeah. Well, thank you. Pleasure. Appreciate that.